Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında binlerce kişinin deneyip tarif defterine eklediği ve çok sevdiği, yapılışı çok kolay bir şekerpare tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle tatlının şerbeti için 3 su bardağı toz şeker ve 4 su bardağı suyu tencereye alıp kaynamaya bırakalım. Şerbet kaynamaya başladığında altını kısıp 1 yemek kaşığı limon suyunu ekleyerek 15 dakika kaynatalım. Sürenin sonunda şerbeti ocaktan alarak soğumaya bırakalım. Diğer taraftan 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, birisinin sarısını üzeri için ayırdığımız 2 tane yumurta, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı irmik, 1 tatlı kaşığı vanilya ve 1 tatlı kaşığı kabartma tozunu karıştırma kabına alıp krema kıvamına gelinceye kadar karıştıralım. Bu aşamada rahat karıştırabilmek için tereyağının mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Şimdi kullanacağımız unun birazını ekleyip hamuru yoğurmaya başlayalım. Ben bu tarifte toplamda 3 su bardağından 2 yemek kaşığı kadar fazla un kullandım. Hamurun kıvamı kullandığınız malzemelere göre ufak tefek farklılık gösterebilir. Unu yavaş ve kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Gereğinden fazla un ilavesi yaparak hamuru sertleştirmeyelim. Toparladığımız hamurdan parçalar kopararak şekerpare şeklini verelim. Ben şu anda oval olacak şekilde klasik pastane şekerparesi hazırlıyorum. Dilerseniz yuvarlak olarak da hazırlayıp ortalarına fındık yerleştirebilirsiniz. Tüm hamuru şekillendirdikten sonra fırın tepsisine dizdiğimiz şekerparelerin üzerine ayırdığımız yumurta sarısını sürüp çatalın tersiyle çizikler atalım. Şekerparelerimizi önceden 180 dereceye ısıttığımız fansız ayardaki fırında 30 dakika süreyle pişmeye bırakalım. Fırından aldıktan sonra şekerpareleri daha küçük bir tepsiye aktaralım ve üzerine hazırlayıp ılıttığımız şerbeti gezdirelim. Tatlıların şerbetini iyice çekebilmeleri için 2-3 saat kadar dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Ben servis esnasında üzerine biraz toz Antep fıstığı serpiştirdim. Dilerseniz Hindistan cevizi de serpebilirsiniz. Şöyle hemen birinin içinde sizlere göstereyim. Şerbetini tam çeken, lezzetine çok güvendiğim bir tarif oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun.